İstanbul projesinde adım adım sona geliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u başlıyoruz, yapacağız ve milletimizin emrine amade edeceğiz. Etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyoruz. Yaz aylarında da inşallah temelini atıyoruz. Ancak CHP geçmişte olduğu gibi yine Türkiye'nin yararına olan bir projenin karşısında duruyor. Kanal İstanbul projesini engellemek için tüm imkanlarını kullanan CHP, zihinleri bulandırmaya yönelik yalanlar ortaya atıyor. İhanet yetmiyormuş gibi ihanetin katmerlisi yapılmaya çalışıyor. Nasıl? Efendim İstanbul'a Karadeniz'den bir kanal açacağız. Kanal İstanbul'u yapacağız. Neye göre yapacaksınız? Bu yalanların en başındaysa Kanal İstanbul'un Montreux Sözleşmesi'ni delerek Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye atacağı iddiası. CHP'nin tüm argümanlarıyla savunduğu bu iddia gerçekleri yansıtmıyor. Zira Montreux Sözleşmesi, Karadeniz'de bulunabilecek yabancı donanmalara karşı katı sınırlar içeren bir sözleşme. Sadece İstanbul Boğazı değil, Kanal İstanbul, Tuna, Doğu Volga kanalı gibi tüm su yolları üzerinden Karadeniz'e yabancı donanmaların girmesi sözleşmede belirlenen söz konusu sınırlamalara tabi. Montreux ile bağlantılı olarak ortaya atılan bir diğer yalansa, Kanal İstanbul'un Trakya'nın savunulmasını sıkıntıya düşüreceği. Trakya'yı savunmakla görevli 1. Ordu'nun vurucu gücünün yaklaşık %90'ı Kanal İstanbul'un Trakya tarafında bulunuyor. Dolayısıyla Trakya'nın savunulmasında herhangi bir sorun yaşanmayacağı uzmanlarca açık bir şekilde belirtiliyor. CHP'nin proje hakkındaki bir diğer iddiası ise kanal çevresinde inşa edilecek şehrin İstanbul'da nüfus patlamasına neden olacağı. Ancak veriler incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığı açık bir şekilde görülüyor. Çünkü İstanbul'un nüfusu 2010 yılından bugüne yıllık sadece 220 bin arttı. Hatta 2020 yılında nüfus 56 bin kişi azaldı. Dolayısıyla İstanbul'un 30'da biri kadar olan şehrin nüfus patlamasına neden olması mümkün görünmüyor. Projenin 100 milyar dolara mal olacağı da CHP'liler tarafından sıkça kullanılan bir argüman. Ancak kanalın toplam maliyeti 10 milyar dolar olacak. Proje yap, işlet, devret modeliyle gerçekleştirilecek. İnşaat için devlet bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacak. Kanal İstanbul'un su kaynaklarına toplam olumsuz etkisi yaklaşık %3 düzeyinde olacak. Buna karşılık sadece Melan projesinden İstanbul'a sağlanacak ilave su miktarı ise mevcut su tüketiminden bile daha fazla. Dolayısıyla İstanbul susuzluk çekmeyecek. Projeye karşı geliştirilen yalanlardan bir diğeri de depremi tetikleyeceği. Ancak Kanal İstanbul güzergahında diri bir deprem fayı bulunmuyor. Projede çalışacak kamyonlar kendi özel servis yollarını kullanacak. Hiçbiri şehir içi trafiğe karışmayacak. Bölgede bulunan kültürel alanlar arkeolojik park alanı olarak korunacak. İstanbul tsunami bölgesinde bulunmuyor. Ancak olası bir tsunami halinde bundan en fazla etkilenecek yer Kanal İstanbul'dan ziyade İstanbul Boğazı ve Marmara sahilleri olacak. CHP'lilerin en çok sarıldığı yalanlardan biri de projenin yeşil alanı yok edeceği. Ancak kanal güzergahında bulunan alan büyük ölçüde ormanlık vasfını kaybetmiş, makilik ve fundalıktan oluşuyor. Ormanlık arazinin oranı ise iddia edilenin 1/10'dan daha az. 2011 yılında milletimize bu sözü verdikten sonra adım adım dersimizi çalıştık. İşin doğrusu 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldı. CHP tüm bu yalanlarla Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyor. Ancak proje detaylı olarak incelendiğinde söylenenler bir iddiadan öteye geçemiyor.